Londra maceramızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk iki günü geride bıraktık. Şimdi sırada üçüncü ve dördüncü gün var. Kaçıranlar için ilk bölüm kanalımızda. Ama şimdi Londra'da yepyeni bir güne başlıyoruz. Yağmurlu bir Londra sabahından herkese günaydın. Bugün ilk olarak Camden Town bölgesine geldik. Burayı tanımlayacak olursak bohem kültür olarak tanımlayabiliriz. Burası Regent Kanal'ın yanında yer alıyor. Sokak lezzetlerini, dünya mutfaklarını deneyebileceğiniz bir bölge. Burayı önemli yapan bir diğer şey ise Amy Winehouse burada doğmuş. O yüzden devam ettiğiniz zaman ileride bir heykelini de görüyorsunuz. Gezmesi keyifli bir yer. Büyük de bir bölge. Böyle kahvenizi alıp gezebilirsiniz. First coffee of the day. King's Cross metro istasyonuna geldik. Burası arkamda görmüş olduğunuz meşhur Hogwarts treninin filme göre veya romana göre kalktığı istasyon. 1 Eylül saat 11'de bu tren kalkıyormuş ve duvara gömülü bavul burada sergileniyor. Tabii ki hayranları yoğun bir sıra oluşturmuşlar burada. Resim çektirmek için ve video almak için ve hatta burada resim çektirmek için atkınızı ve elinize gerekli aksesuarları size sağlayarak fotoğrafınızı çeken ücret karşılığında bir görevli de var. 1 Eylül saat 11'de her yıl burada bir Hogwarts anonsu yapılıyormuş. Ancak 2024'ten beri artık yapılmamaya başlanmış. Çünkü hayran kalabalığı kontrol edilememeye başlanmış. Güvenlik sebebiyle de Londra Belediyesi artık 2024'ten beri bu anonsu yapmama kararı almış. Londra metrosundayız ve Londra metrosu meşhur tube veya underground şeklinde görebileceğiniz dünyanın en eski metro hattı. 1860'lardan beri çalışıyor. Çok kullanışlı bir metro hattı. Geldiğinizde rahatlıkla tüm gezi rotaları için kullanabilirsiniz. British Museum gerçekten çok büyük bir müze. İnsanlık tarihinin 2 milyon yılına şahit oluyorsunuz. Şimdi burada hiç alınmış ya da çalınmış tartışmasına girmeyeceğiz ve müzeyi gezip keyfini çıkaracağız. Müze yine daha önce söylediğimiz gibi Londra'daki diğer müzeler gibi ücretsiz. Bazı dönemler kalabalık oluyormuş. O yüzden önceden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ama biz geldiğimizde mesela şu an hiç sıra yoktu. İçeriği gezdiğiniz zaman gerçekten bütün dünya medeniyetlerini bir anda gezmiş oluyorsunuz. En az 2 saatinizi ayırmanız lazım. Eğer vaktiniz varsa daha uzun rahat da gezebilirsiniz. British Museum'u gezmeye ilk olarak okuma odasından başlıyoruz. Burası zaten ilk girdiğiniz andan itibaren sizi büyüleyen bir atmosferi var. Burası ile ilgili ilginç olan nokta ise 1800'lerden kalma bir yer olması ve o dönem burada çok ünlü bildiğimiz isimler oturmuş, okumuş, yazmış ve bir şeyler üretmiş. Bunlardan bazıları Karl Marx, Virginia Woolf, George Orwell gibi önemli isimler. Onların burada oturup okuduğunu, yazdığını düşündüğünüz zaman gerçekten inanılmaz bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Mısırların meşhur resimli yazısı, hiyeroglif dilinin çözülmesini sağlayan anlaşma bu taşın üzerinde yazılı. Antik Yunanlar ve Mısırlar arasında yapılan anlaşma 3 dilde bu taşın üzerine kazınıyor. Mısırların kullandığı kendi dil, Antik Yunanca ve de hiyeroglif. Daha sonra hiyeroglif tarih boyunca hep bir sır olarak kalıyor. Ta ki Napolyon 1790'larda Mısır seferi esnasında bu taşı bulana kadar. Daha sonra bu taş British Museum'a getiriliyor. Bu taşın üzerindeki diğer diller bilindiğinden dolayı karşılaştırmalı olarak
hieroglif yazısı da çözülmüş oluyor. Likya uygarlığına ait Nereit anıtının yanındayız. Bu anıt aslında ülkemizde bulunuyormuş ve 1800'lerin sonlarına doğru İngiliz arkeologlar tarafından keşfedilmiş ve o dönemde Sultan Abdülmecit tarafından İngilizlere tanınan ayrıcalıklar sayesinde bu eserleri kıyılarımıza çektikleri gemilerle ülkeden dışarıya çıkartmalarına müsaade edilmiş. Önce Malta'ya götürülmüş, Malta'dan sonra da buraya getirilmiş. Açıkçası insanın şöyle ucundan sırtlayıp götüresi geliyor. Müzenin kesinlikle en etkileyici galerilerinden bir tanesi de mumyaların sergilendiği galeri. Geldiğinizde muhakkak bu galeriye uğramalısınız bence üst katta. Çünkü burada hem mumyalama tekniğinin detaylarıyla ilgili yazıları okuyabilirsiniz hem de o yazıları okuduktan sonra canlı canlı gerçek mumya örneklerine bakabilirsiniz. British Library, dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri. İçinde tam 170 milyondan fazla eser bulunuyor. Mutlaka uğramanızı öneririz. Londra'da toplu ulaşım için farklı imkanlarınız var. Toplu ulaşımda dilerseniz Oyster Kart isimli bir kart alabilirsiniz. Bu karta ücret ödeyip daha sonra da para yatırarak yatırdığınız para tutarında o kartı kullanabilirsiniz toplu ulaşımda. Ancak bir diğer kullanışlı yol ise temassız ödeme yöntemleri. Bütün toplu ulaşımlarda temassız ödeme yöntemlerini kullanarak direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Tek yön için ücret 2-2,5 pound civarında. Ancak şöyle bir sistem var. Şehir farklı zonlara ayrılmış ancak gezilecek yerlerin büyük çoğunluğu zon 1 ve 2 içerisinde bulunuyor. Bu zon 1 ve 2 içerisinde günlük ne kadar sık toplu ulaşım kullanırsanız kullanın günlük bir limit var. Yaklaşık 9-10 pound civarında. Bu sınıra ulaştığınız andan itibaren artık ücret kesilmemeye başlıyor kartınızdan. Aslında pratik bir yöntem. Eğer sıklıkla kullanacaksanız toplu ulaşımı bunu tercih edebilirsiniz. Eğer uzun süreli bir seyahat planlıyorsanız da bir haftalık biletler de var. Bunlar da yaklaşık olarak bir haftalık biletten 5 günlük ücret alıyorlar. Hangisi sizin için daha kullanışlı olacaksa onu tercih edebilirsiniz. Londra ile ilgili fark ettiğimiz ve bizim çok hoşumuza giden şey şu. Bildiğiniz üzere biz kahve içmeyi çok seviyoruz ve güzel kafeleri keşfetmeyi de çok seviyoruz. Aslında seyahat ederken belki de en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi bu olabilir. Ve Londra'daki çok güzel olan şey ise her yerde bir kere zaten güzel kahve içebilirsiniz. Her köşe başında güzel kafeler var ve parkların hepsinin içinde çok güzel kafeler var. Bence bu çok enteresan bir şey ama çok da güzel bir şey. O yüzden sürekli şunu söylüyoruz. Mutlaka hava güzelken yazın gelmemiz lazım ki bu parkların tadını çıkarmak lazım. Çünkü şu anda yağmur yağarken oturabilmek çok mümkün olmuyor. Ama hava güzelken bahar veya yazda çok güzel olur kesinlikle. Do we have space for two? It's perfect. Okay, so yeah, if you just wait there.
Daha önce Londra'ya bir alternatif söyleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi ücretsiz bir şekilde en güzel Londra manzarasını izleyebileceğimiz yere geldik. Sky Garden burası. Önceden mutlaka rezervasyon yaptırın. Rezervasyonsuz kesinlikle çıkamazsınız. Ona rağmen bile yarım saate yakın sıra beklemeniz gerekebiliyor aşağıda. Ama manzara gerçekten inanılmaz. Özellikle bizim gibi böyle gün batımı saatlerine denk getirirseniz inanılmaz bir manzara izleyebilirsiniz. Aynı zamanda içeride kafe ve restoranı da var. Bence gelmişken kesinlikle kaçırmayın. Sky Garden'dan çıktıktan sonra şöyle birazcık City of London bölgesinde yürüyüş yaptık. Bu bölge benim çok hoşuma gitti. Genelde zaten finansın merkezinin olduğu bölgeler daha güzel bölgeler olabiliyor. Çok enteresan bir kafe gördük. Oradan dayanamayıp bir kahve daha aldık. Günün bilmem kaçıncı kahvesi bilmiyoruz. Şimdi burada bu bölgede yürürken karşınıza çıkabilecek bir yapı Monument. Aynı zamanda buradaki tren istasyonunun da ismi. 1666'daki çıkan Londra'daki büyük yangının anısına yapılmış bu yapı. Bu yangın gerçekten çok büyük bir yangınmış. Neredeyse Londra'nın yarısı yanmış. Çünkü o dönemki binaların ahşap olması sebebiyle. Daha sonra şehir tekrar inşa edilmiş. O yüzden de aslına bakarsanız birçok yapı o tarihten sonrasından kalma. Şimdi Tower Bridge bölgesine doğru yürüyoruz. Tower Bridge ve Tower of London'ın yanına geldik. İkisinin de gece manzarası inanılmaz güzel. O yüzden gelmek için akşam saatlerini değerlendirebilirsiniz. Öncelikle Tower of London'dan bahsedecek olursak burasının yaklaşık 1000 yıllık bir tarihi var. Önceden burası hapishane ve infaz yeri olarak da kullanılıyormuş. Şu anda içerisini müze olarak gezebiliyorsunuz ama giriş ücreti yaklaşık 35 pound. Biz bu sefer gelmeyi tercih etmedik. Belki bir sonraki sefere. Hemen yanında da köprüyü görüyorsunuz. Bu köprü de gerçekten tam bir Londra'nın simgelerinden bir tanesi. Karşıdan görüntüsü de muazzam. Ama biz karşıdan görmeyi içine girmektense tercih ediyoruz. Gerçekten dışarıdan çok güzel gözüküyor. Bu köprü açılıp kapanabilen bir köprü aynı zamanda. İçine girmekse, daha doğrusu kuleye çıkmaksa yaklaşık 12-13 pound civarı olması lazım. Manzara için tercih edebilirsiniz ya da bizim gibi ücretsiz bir şekilde Sky Garden'a da çıkabilirsiniz. Tercih size kalmış ama uzaktan olan görüntüsü gerçekten gece çok güzel. Şimdi yemeğimizi yedik. Yemek gerçekten çok güzeldi. Bu mekanı çok fazla yerde görmüştüm, okumuştum. Çok da merak ediyorduk. Dua Lipa'nın çok severek geldiği bir mekan olduğunu görmüştüm. Eğer yanlış değilse. Şunu söyleyebiliriz, zaten farklı şeyleri denemeyi çok seviyoruz. Meze denemeyi çok seviyoruz. O yüzden bizim için gerçekten çok iyi bir keşif oldu. Açıkçası Pers mutfağını da ilk defa deneyimlemiş olduk. Şunu da söylememiz lazım ki birden fazla şubesi var ve rezervasyon gerçekten çok zor. Mesela biz diğer şubelerine bir ay sonraya kadar randevu bulamadık. Ama siz gelmeden 1-2 ay öncesinden rezervasyonunuzu yaparsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Londra'da daha önce tüm dünya mutfaklarını bulabileceğinizden bahsetmiştik. Gerçekten de öyle. Her akşam farklı bir dünya mutfağını deneyebilirsiniz. Hepsi için çok güzel alternatifler var. Seçmekte zorlanacaksınız eğer 3-4 günlüğüne bizim gibi geliyorsanız. Tam bir gastronomi şehri diyebiliriz. Biz Borough Markt'a geldiğimiz zaman kapalıydı, saat 5'ten sonra geldiğimiz için. Ama çok merak ettiğimiz bir yerde. O yüzden bir sonraki geldiğimiz zaman da oraya gideriz diye düşündük. Bu sefer yetişmedi. Londra'nın en iyi sokak lezzetlerini bulabileceğiniz food hall'u olarak geçiyor.
Shakespeare'in inşa ettiği tiyatro binası yıkılıyor ve hemen yanına gördüğünüz binayı, yani öncekinin aynısını tekrardan inşa ediyorlar. Yani şöyle söyleyebiliriz, aslında burası Shakespeare'in inşa ettiği tiyatro desek çok da yanlış olmaz. Burada çok güzel oyunlar oluyor ama önceden doluyor. Ayakta izlemek isterseniz bilet fiyatları gerçekten çok uygun. Biz maalesef ayakta da oturarak da bilet bulamadık. O yüzden biraz öncesinden hareket etmek gerekiyor. Ama bir sonraki sefere kesinlikle aklımızda kaçırmayacağız. Böylelikle Londra'daki 3. günümüzü de tamamlamış olduk. Bugün gerçekten yoğun bir gündü ama istediğimiz yerlerin hepsini gezebildik. Kış olması, yağmur olması, soğuk olması bizi durdurmadı. Yarın Londra'daki son günümüz. O zaman yarın tekrar görüşmek üzere. Son günümüze Primrose Hill bölgesinde başladık. Burası aslında bizim kaldığımız bölge. O yüzden bilerek son güne bıraktık. Çok sakin bir bölge. Adından da anlaşılacağı üzere Primrose Hill'in yanında bulunuyor. Primrose Hill de Regent's Park'ın hemen yanında. Böyle bir tepe olarak düşünebilirsiniz. Bugün de gerçekten çok güzel bir güneş var. O yüzden yürümesi çok keyifli. Genelde bizim duyduğumuz burada Primrose Hill bölgesinden bir bagelci var. It's Bagels diye. Oradan bagel alıp burada parkta yemek buranın ritüeliymiş. Ama biz bunu yazın geldiğimizde yaparız diye düşündük. O yüzden şimdi parkın içinden yürüyerek Regent's Park'a doğru gidiyoruz. Son günümüz olduğu için tabii ki üzülüyoruz ama bir yandan da 4 gün geçirebildiğimiz için mutluyuz. 4 günde hem çok güzel yerler gezdik hem de size bunların hepsini göstermeye çalıştık. Umarım siz de videoyu izlerken çok ama çok keyif alırsınız. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi ve de yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalımızdaki diğer şehir videolarına da göz atmayı unutmayın. ...221B Baker Street'teyiz. Sir Arthur Conan Doyle'un meşhur roman dizisi Sherlock Holmes ve en yakın arkadaşı Dr. Watson'ın hikayeye göre birlikte yaşadıkları ev burası. Daha sonra burası hikayeye göre uyarlanarak müzeleştirilmiş ve giriş ücreti yaklaşık 19 pound. Geldiğiniz zaman eğer bir Sherlock Holmes fanıysanız siz de burayı ziyaret edebilirsiniz. Londra'daki en merak ettiğimiz kitapçılardan bir tanesindeyiz. Bound Book'a geldik. Burası bu elimde gördüğünüz kırmızı çantalarıyla da gerçekten çok meşhur. Londra'da, hatta dünyada da bu çantalara rastlayabilirsiniz. Öyle meşhur bir kitapçı diyebiliriz. Buranın özel yapan şeyi ise şu: kitaplar yazılan bölgelerine göre ayrılmış. Bu daha önce rastladığımız bir şey değildi. O yüzden çok enteresan bir yerleşimi var ama güzel. Yani hangi ülkeden bir kitap okumak istiyorsanız ona göre arayabilirsiniz. Mutlaka Londra'ya geldiğiniz zaman bir uğrayın. Biz şu anda Marylebone şubesindeyiz. Burası da sanıyorum ki en büyük şubesi. Mayfair
bölgesine geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken bir yer var. Öyle bir yer düşünün ki kiliseyi food hall'a çevirmişler. Gerçekten çok enteresan bir konsept. Daha önce hiç rastladığımız bir şey değildi. Yani düşündüğüm zaman bu kadar enteresan olacağını düşünmemiştim ama geldiğim zaman gerçekten bildiğiniz kilisenin içi food hall olmuş. Zaten Londra'daki food hall'ların çok meşhur olduğunu söylemiştik. Yani her türlü food hall bulabilirsiniz Londra'da. Londra'daki son günümüz gerçekten çok güzel oldu. Çünkü enteresan bir şekilde bugün çok güneşli. Bugünkü günümüzü birazcık daha sakin ayırmıştık. Böyle alışveriş caddelerinin olduğu, sakin sakin gezebileceğimiz bir rota gibi düşünmüştük son günümüzü. İlk önce Marylebone Caddesi'nden başladık. Marylebone Caddesi benim çok hoşuma giden bir cadde oldu. Elinize kahvenizi alıp sakin sakin yürüyüş yapabileceğiniz bir cadde. Marylebone Caddesi'nden devam ettiğiniz zaman geleceğiniz bölgede Mayfair bölgesi. Bu bölgede aynı şekilde çok keyifli bir bölge gezmesi. Hemen yanında Oxford Caddesi yer alıyor, Regent Caddesi yer alıyor. Bunların hepsinde yürüyüş yapabilirsiniz, oturup bir şeyler içebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Londra gerçekten pahalı bir şehir. Bunu kafelerde, restoranlarda fark edebiliyorsunuz. Eğer uygun fiyatlı atıştırmalık arıyorsanız her köşe başında bulabileceğiniz bir kafe var. O da Pret. Arkamızda görmüş olduğunuz şubelerinden bir tanesi. Çok merak ettik ve baktık. Londra'da 275 tane şubesi varmış. Şöyle güzel bir tavsiyede bulunabiliriz. Filtre kahvesi sadece 1 pound. O yüzden eğer uygun fiyatlı kahve içeyim, günde bizim gibi 20.000, 30.000 adım atıyorum, devamlı enerjiye ihtiyacım var diyorsanız mutlaka Pret'lere arada bir göz atın. Londra'ya ya da Birleşik Krallığın herhangi bir şehrine eğer seyahat ederseniz en dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi trafiğin tamamen soldan akıyor olması. Yani bizim alıştığımızın tam tersi yönde. Araç kullanıyorsanız bunun için ciddi manada dikkat etmelisiniz. Ancak yürürken dahi trafikte seyreden araçlara dikkat etmelisiniz. Özellikle turistler için bu konuda kafa karışıklığı olmaması açısından birçok sokakta, hatta neredeyse hepsinde diyebilirim, look right ve look left şeklinde yerde uyarı yazıları var. Trafiğin neden soldan aktığı ile ilgili çok kısa şunu söyleyebiliriz. Eski zamanlarda dar sokaklarda insanlar yürürken düşmanlarına karşı kendilerini kollama ihtiyacı hissediyorlarmış ve insanların büyük çoğunluğu sağ elini kullandığından dolayı sol taraflarını duvara dayayıp sağ elleriyle herhangi bir düşman karşıdan gelirse kılıçlarını çekebilmek için soldan giderlermiş. Bu sebeple de İngiltere'de bu şekilde kalmış. Peki dünyanın geri kalan kısmı İngiltere'den farklı olarak neden sağdan gidiyor? Bu da tamamen Napolyon'dan dolayı. Napolyon sol elini kullanıyormuş. Bu sebeple bu kuralın dışında kalıyor. Kendisi Avrupa'nın birçok ülkesini fethettiği Napolyon savaşları sırasında bu kültürü, kendisine ait özel durumu bütün ülkelerin kültürüne empoze etmiş desek yeridir. O zaman Londra vlogumuzu Soho'dan kapatıyoruz. Soho'da Londra'daki en eski bölgelerinden bir tanesi ve aynı zamanda da gezmesi yine en keyifli bölgelerinden bir tanesi. Sanıyorum her bölge için aynı cümleyi kurmuş olabiliriz ama Londra birbirinden çok farklı bölgelerden oluşuyor ve bu bölgelerin her biri birbirinden ayrı güzel, bunu söyleyebiliriz. O yüzden gezip görüp en sevdiğinizi kendiniz keşfetmeniz lazım. Biz Londra'yı çok sevdik. Gezmesi çok keyifli bir şehir. Belki yaşaması da çok keyifli bir şehir olabilir gelecekte. Neden olmasın? Ama o zamana kadar Londra'ya birçok kez geliriz diye düşünüyoruz. Yaklaşık 4 günde Londra'daki en merak ettiğimiz yerleri gezmeye çalıştık. Şimdi gezimiz Oxford'da devam edecek. O yüzden bundan sonraki Oxford vloguna da göz atmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, merak ettikleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Londra videomuz burada sona eriyor.
Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Oxford videomuzda görüşmek üzere.